Today, smoking is gonna save lives. Ofis dizisi kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi komedi serisi. Peki neden? En iyisi olup olmadığını bilmem ama neden çok iyi olduğunu biliyorum. Önce şunu söyleyeyim. Bu tür subjektif konularda puanlama ve yarıştırma olaylarından hoşlanmıyorum. Bence seyirciler kendi fikirlerini yarıştırmak gibi gereksiz şeyler yerine projelerin ne anlatmaya çalıştığına ve bunu nasıl yaptıklarına odaklansa daha güzel olur. Ofis dizisi hakkında konuşmaya başlamadan önce mockumentary türünü konuşmalıyız. Bir çeşit sahte belgesel türü. Kara mizahın bir alt türü olabilir. Bu da en sevdiğim örneklerinden biri. What We Do in the Shadows. Taika Waititi'yi keşfettiğim filmdi. İzlemediyseniz tavsiye ederim. Bir grup belgeselci yanlarında haç ve sarımsak taşıyarak vampirlerin günlük hayatını filme alıyor. Ve ortaya izlenmesi çok keyifli saçma bir komedi filmi çıkıyor. Saati de hiç sevmez bu filmi. Şimdilerde dizisi de çıktı ama ona bakmaya fırsatım olmadı. When you're a vampire, you become very sexy. Sınırları çok belirgin olmamakla birlikte temelde mockumentary türü ele aldığı konuyla dalga geçerek onu eleştirmeye odaklanır. Bunu yaparken de belgesel çekiyormuş gibi görünür. Ama aslında kurmacadır. Mesela bu güzel bir örnek. The plastic bag. Today we explore the cycle of life for this curious creature, the plastic bag, on its migration to its home, the Pacific Ocean. Plastik kullanımının çok yaygınlaştığını ve bunun zararlarını klasik bir biçimde anlatmak yerine bu konuda bir mockumentary yapmayı tercih etmişler. This flight will be the first in its long journey towards its final destination, the garbage patch in the heart of the Pacific Ocean. Çok mantıklı. Çünkü bu durumu tüm dünya farkında ama çoğunluğun umurunda değil. O yüzden konuyla dalga geçerek anlatmak daha etkili olabilir. Mockumentary türü ele aldığı konuyla dalga geçerken her zaman komedi ağırlıklı bir film yapmak zorunda değil. District 9 gibi mockumentary bir bilim kurgu da ortaya çıkabiliyor. Neil Blomkamp'in ilk uzun metrajlı filmi olan District 9'da uzaylıların dünyaya gelişini ve devletlerin onlara karşı takındığı tavrı bir belgeselden izliyoruz. Daha doğrusu hem belgeselden bölümleri izliyoruz hem de gerçekte belgeselde anlatıldığı gibi olmadığını görüyoruz. Belgeselde devletlerin uzaylılara çok rahat ve konforlu yaşam alanı olarak sunduğu kamp alanlarının aslında ne kadar kötü olduğunu fark ediyoruz. Filmin alt metninde dünyanın mülteci krizine ve ırkçılık sorununa nasıl ikiyüzlü yaklaştığını çok etkili bir şekilde görebiliyoruz. Film hakkında kanalda şöyle de bir videomuz var. İsteyenler göz atabilir. District 9. Mülteci uzaylılar. İşçi uzaylı. Sendikalı uzaylılar. Sendikası bittiği için. Biz konumuza devam edelim. Gösterilen ve aslında olan arasındaki farkı anlatmak için mockumentary çok etkili bir yöntem. İşte Office serisi bu ikisi arasındaki çatışmayı, yani gösterilen ve aslında olan arasındaki farkı komedi unsuru olarak çok etkili bir şekilde kullanıyor. Şimdi diziden bahsetmeye başlayacağım ama eğer izlemediyseniz merak etmeyin. Bu videoda spoiler olmayacak. Diziyi daha sonra izleyecekseniz bu videoda göreceğiniz komik sahnelerin sizin için etkisinin azalacağından korkmanıza gerek yok. Çünkü ne kadar izlerseniz izleyin etkisi asla azalmıyor. Oh, it's dangerous to keep weapons in the home or the workplace. Well, I say, it's better to be hurt by someone you know accidentally than by a stranger on purpose. Office dizisini güzel yapan birçok mesele var. Onlara teker teker değineceğim ama önce şunu söyleyeyim. Bence hiçbir proje kusursuz değil ve amansız övülmemeli. Office dizisinin de birçok kusuru var. Ama bu videoda güzel yaptığını düşündüğüm şeylerden bahsetmek istiyorum. Belki başarılı olmadığı konular hakkında başka bir video yaparım. Dizide sıkıcı bir şirkette çalışan insanların hayatlarının belgesele çekilmesini izliyoruz. Ama belgeseli yayınlandıktan sonra değil de çekilirken izliyoruz. Thank you. Bu sayede karakterlerin yaşanan olaylara verdikleri tepkilerin her yönünü görebiliyoruz. Sorry. Are you free for dinner tonight? Yes. All right. Then it's a date. I'm sorry, what was the question?
bazen bize, yani belgeseli izleyecek olan insanlara göstermek istemedikleri yönlerini, Because you're sweeter than candy. What is wrong with you? bazen de karşılarındaki karaktere göstermedikleri gerçek duygularını görebiliyoruz. Zaten güzel yazılmış karakterlerle bu teknik sayesinde daha da fazla özdeşim kurabiliyoruz. Hatta sürekli dördüncü duvarı yıkmaları diziye büyük katkı sağlıyor. Dördüncü duvar, bir karakter kameraya bakıp izleyicilerle bağlantıya geçtiğinde yıkılır. Remember on Lost when they met the others? Bu tabir tiyatrodan geliyor. Tiyatro sahnesinde dördüncü duvar izleyicilerin olduğu taraftır. Ve oyunun gerçekliğinden çıkılmaması için oyuncular dört duvar varmış gibi oynar. Eğer seyircilere dönüp onlarla iletişime geçerse dördüncü duvarı yıkmış olur. Sinemanın en güzel yönlerinden biri, hiçbir kural yıkılmaz değildir. Yep. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Eğer anlatıma katkı sağlıyorsa en temel kuralları bile çiğneyebilirsiniz. Dördüncü duvarı yıkmak da bunlardan biri. Bazen oyuncunun direkt seyirciyle iletişime geçmesi, fark edilmesi istenen ufak detayları daha kolay anlaşılır hale getirebilir. Still here? It's over. Go home. Go. Ofiste bazen karakterler yanlarındakilerin, yani diğer karakterlerin fark etmesini istemediği ve onların yanında söyleyemeyeceği detayları kameraya bakarak seyirciye ima ediyorlar. Ve bu durum seyirciyle karakter arasında çok özel bir bağ kuruyor. Hani bazen insanların içinde gerçekten söylemek istediklerinizi söyleyemezsiniz ama sonra yakın bir arkadaşınıza aslında söylemek istediklerinizi anlatırsınız ya. İşte dizi boyunca karakterlerin sadece seyirciye söyleyebildikleri şeyler sayesinde seyirci diziden asla kopmuyor. Karakterlerin gerçek kişiliklerine dair kimseye söyleyemedikleri küçük nüansları seyirci kendisi keşfediyormuş gibi hissettiği için kolaylıkla özdeşim kurabiliyor. Bence dizinin en önemli başarısı tam olarak da bu. Seyircinin gerçek hayatta dışlayabileceği karakterlerle empati kurabilmesini sağlıyor. Diziyi izlemeye başladığınızda karakterleri ister istemez kategorize ediyorsunuz. Bu ezik, şu bencil, bu da çok kibirli gibi karakterleri yaftalıyorsunuz. Evet, gerçekten de öyleler. Ama onları sadece bize gösterildiği kadar tanıyoruz. Standart bir sitcom'da genelde karakterler ilk öne çıkan özellikleriyle dizi boyunca devam eder gider. Ama ofiste öyle olmuyor. Mockumentary türü sayesinde karakterlerin hem görünen hem de gösterilmeyen hallerini tanımaya başladıkça ilk başta gıcık olduğunuz ya da en azından evet bunu hak etmişti dediğiniz karakterlerle empati kurmaya başlıyorsunuz. Hey, you know, cool it guys, really. You suck, man. You suck. Daha da tuhaf olanı, başlarına gelen olayların sonucunda hatalı olsalar da bir şekilde onlar da mutlu olsun istiyorsunuz. Gerçek dünyada muhtemelen etrafınızda birkaçıyla tanıştığınız, umursamadığınız ve belki de dışladığınız karakterlerin dizide mutlu olmalarına garip bir şekilde siz de çok mutlu oluyorsunuz. Ve bunu ajitasyon yapmadan başarıyorlar. Çünkü karakterler çok iyi yazılmış ve de çok iyi tanıtılıyor. Bunu yaparken de seyirciyle özel bir bağ kurabildiği için duygu gerçekten karşıya geçiyor. I'm serious about this stuff. Başlangıçta sadece onların sosyal kabiliyetsizlikleriyle alay edip eğlenmeyi planladığınız karakterlerin neden öyle olduklarını anlamaya başlıyorsunuz. Chili's. It's a recipe passed down from Malone's for generations. It's probably the thing I do best. Ya gülüp geçmeye gelmiştik, şu adam mutlu oldu diye niye ağlıyoruz? Benzer bir soruyu Sadiye telefon edip sorduğumu hatırlıyorum. I can't believe you came. That's what she said. Kimsenin kusursuz olmadığını ama herkesin mutlu olmayı hak ettiğini görüyorsunuz. Hatta farkında olmadığınız birçok kusurunuz olabileceğini fark ediyorsunuz. Bir komedi dizisi için sizce de harika bir başarı değil mi bu? Ki komedi projeleri genelde birilerinin hatalarıyla hardcore dalga geçmekten ibaretken İnsanı böylesine bir farkındalığa sürükleyebilmesi, Office dizisinin neden bu kadar güzel olduğunu ve sevildiğini açıklıyor. Videonun başında neden iyi olduğunu biliyorum demiştim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Office hakkındaki fikirlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Videoların devamının gelmesi için kanala destek olmayı unutmayın. Bu videonun daha uzun sürmesini bekliyordum.
That's what she said.